Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hamurunu akşamdan hazırlayarak buzdolabında beklettiğimiz ve ertesi gün pişirdiğimiz şahane bir tarif vermek istiyorum bugün sizlere. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. Üzerine yarım çay bardağı yoğurt ekleyelim. Ve tüm malzemeyi karıştıralım. Biraz un ilavesi yapalım. Karıştıralım. 1 paket kabartma tozu, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta beyazı ekleyelim ve tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hazırladığımız hamuru 8 eşit beze olacak şekilde keselim. Evet, biraz un serperek bezelerimizi yuvarlayalım. Tekrardan üzerlerine un serperek üzerleri kapalı bir şekilde 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeleri tek tek oklava yardımıyla pasta büyüklüğünde açalım. Evet, tüm bezeleri teker teker açalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, son bezeyi de açıyorum. 125 gram tereyağını 1 çay bardağı sıvı yağ ile erittim. 6 bezenin üzerine yağdan sürerek her tarafına gelecek şekilde yağı yayıyorum.
Evet, bezeleri üst üste alalım. Dördüncü bezeyi, yağsız olanı aldıktan sonra kenarda dinlenmeye bırakalım. Evet, diğerini de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Evet, şöyle 5 dakika dinlendirdiğimiz bezeleri biraz un serperek merdane yardımıyla açabildiğimiz incelikte açalım. Evet, açtığımız bezelerin üzerine kalan yağı eşit bir şekilde pay edelim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde sürelim. Evet, hamuru kenardan sıkı sıkı rulo saralım. Evet, sardığımız bezeleri gül böreği gibi sararak kenara alalım. Hazırladığımız hamuru hava almayacak şekilde üzerini kapatalım. Buzdolabının alt kısmında bekletelim. Evet, ertesi sabah 10 dakika önce dolaptan çıkardığım hamurları biraz un serperek merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum.
2 adet yumurta sarısına biraz sıvı yağ koydum ve üzerlerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bir çatal yardımıyla daire şeklinde üzerlerine iz yapıyorum. Evet, hamurlarımız artık fırına girmeye hazır. 165 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, artık hamurlarımız pişti. Bir tanesini bölerek işini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Evet, kat kat gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.